Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar, yeni ay kariyer evinizde. Hayatınızın tepe noktasındaki yeni ay elbette ki sizin için çok önemli olabilir. Koç burcunun ilk günlerinde eğer doğmuşsanız ya da yükseleniniz eğer ilk 5 derecelerdeyse hayatınızda yeni bir düzen, yeni bir dönem, yeni bir başlangıç ve atılım yapma zamanı geldiğini işaret ediyor olabilir. Bir başlangıçla birlikte bazı konularda geride bırakmak için yeni fırsatlar da gelecektir. Yeni planlar yapacaksınız. Başlangıçların arkasına koyacağınız sıralamanın özellikle aileyi ilgilendiren ebeveynlerle ilgili veya evlilik ya da ortaklık gibi konularda da bir takım yenilikler, gelişmeler, değişimler söz konusu olacak. Bu yeni ay özellikle öncü burçlardan biri olduğunuz için siz koçlara ciddi kararlar getirecek, ciddi adımlar attıracak sevgili koçlar. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan dostlar. Evet, yeni ay 9. evinizde. 9. ev yeni ayları genellikle destekleyicidir. Zaten toprak elementinde olduğu için yeni ayda bu sizin için dost, size fayda sağlayacak, sizin kararlarınızı tekrar hedeflerinize aslında odaklanmanızı sağlayacak. Uğraşıp yorulduğunuzu hissettiğiniz anda yeniden atağa kalkacak, yeniden uzun vadeli hedeflerinize, hayalleriniz olabilir bunlar, seyahatler olabilir, ticari konular. Bazı konularda mesela kişisel gelişim, kendinizi eğitime ve onun gibi konulara adamış bir boğaysanız belki de öyle bir şey yok ama yeni bir gelişme, yeni bir hedef bu yönde hayatınıza getirecek sevgili boğalar. Hukuki süreçler için de önemli başlangıçlar, adımlar, kararlar gelebilir. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar 8. evinizde bir yeni ay. Elbette ki Mars şu anda hala burcunuzda ve 8. evdeki yeni ayda maddi konulardaki kriterlerinizi değiştirecek, yenilikler getirecek. Mesela ciddi bir borç var ve onu kapamak için bazı yeni kaynaklara götürebilir sizi. Paylaşılması gereken kaynaklar varsa ortak, eş veya ona benzer alanlarda, yani vergiler, sigortalar, buralardaki hareketlilikleri değiştirebilir. Oradaki sıralamayı ve önceliklerinizi değiştirecek. Gelir ve giderlerinizin arasında önemli bir gelişmeyi hayatınıza taşıyabilir. Kredi gibi konular da gündeminizde olabilir sevgili ikizler. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, tabii sizin için de önemli bir yeni ay çünkü bir öncü burçsunuz. 7. evinizde özellikle yengeç burcunun ilk günlerinde doğmuş bir yengeç. Yükselen burcu ilk derecelerde olan bir yengeçseniz ve diğer köşelerde bulunan ev girişlerine mesela denk geliyorsa özellikle ortaklı işler, evlilikler, bazı yeni projeler, bazı yeni adımlar atılabilir. Bazı şeyleri sınayabilir, gözden geçirebilirsiniz. Evli bir yengeçseniz evliliğinizle ilgili bir takım yenilikler veya hiç böyle bir projesi, hayatında böyle bir gündemi olmayan bir yengeç için de belki de hayatında onu taşıyabilecek ve beraber yol alabileceği bazı ortaklıklara, işte işbirliklerine veya belki de evliliklere götürecek bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar, yeni ay Oğlak burcunda ve sizin için günlük hayatınızı, günlük işlerinizi, rutinlerinizi öncelik sırasını değiştirecek. Birinci sırada iş hayatınız. Eğer çalışıyorsanız çalışmayanlar, hayatı olmayanlar için belki de yeni bir iş fırsatı, bir işe girme olasılığı olabilir. Sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekecek bu süreçte. Sağlıkla ilgili bir takım yenilikler, gelişmeler, tedavi süreçleri olabilir. Bir de bir takım gizlilikle ilgili konulardan haberinizin olma ihtimali olacaktır. Önümüzdeki 15 gün süre içerisinde tam 12. evimizde de bir dolunay ocağın 7'sinde yaşayacağımıza göre demek ki bu alanda birlikte çalıştığınız insanlar olabilir. Akrabalarınızın arasında bazı dedikodulara böyle kulak verebilirsiniz ve bazı şeylerden haberdar olacağınız gündemler. Bir de evcil hayvanları olan sevgili aslanlar, onlarla ilgili de önemli bazı değişiklikler, sağlık veya belki de bir evcil hayvan edineceksiniz. Böyle de gündemleri söz konusu olacak sevgili aslanların. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Başak burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız, yükseleniniz ilk derecelerde ise tıpkı boğalarda olduğu gibi siz sevgili Başaklara da
fayda sağlayacak bir yeni ay. 5. ev yeni ayları ilişkilerle birlikte çocuklar, eğitimi, sağlığı veya çocukla ilgili bazı haberler, mesela gebelik haberleri olabilir, bununla ilgili gelişmeler hayatınıza taşıyabilir. Ve burada şans ve fırsatlardan da bahsetmeliyiz. Uranüs'ün de etkili olduğu bir yeni ay, toprak elementinde önemli kararlar alacaklar. Özellikle yükselen burcu Başak olan dostlar belki çocuklarıyla ilgili olacak. Hani belki torun sahibi olmak için bekleyenler sevindirici haberler alacaklar ya da şans oyunları, finansla ilgili konular. Ve bu alandaki iş piyasalarını takip eden bir başaksanız kazanç ve gelirler getirebilir hayatınıza. Tabii doğum haritanızın nasıl etki aldığıyla çok alakalı. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar sizler için de önemli çünkü bir öncü burçsunuz. Eğer derecesel olarak etki alıyor, yükseleniniz 5 derece, ilk 5 derecede mesela bir terazi veya güneşiniz terazi ise kesinlikle ailevi konulara odaklanacaksınız. Yerleşim yeriyle sıkıntısı olan, eviyle veya belki aileyle ilgili konularda bazı gelişmeler bekleyen teraziler için çok önemli. Taşınma olabilir, evle ilgili önemli gelişmeler, anne baba hani ebeveynleri ilgilendiren onların sağlığı veya genel durumu da olma ihtimali var. Fakat hayatınızda çalışıyor veya çalışmıyor da olsanız oradaki gelişmeleri önemli ölçüde etkileyecek bazı kararlar alabilirsiniz sevgili teraziler. Doğum haritanızı lütfen bakın. Dediğim gibi eğer ilk günlerinde doğmuşsanız terazi burcunun ve yükseleniniz buradaysa gerçekten hayatınızın kararlarını diğer öncü burçlar gibi alma olasılığınız var. Önemli değişimlere doğru gidiyorsunuz. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar yeni ay sizler için olumlu olabilir. Bazı girişimler yaptırabilir. Orada hareketlilik biraz daha sanki bir şeyler satın alma veya bazı gelir gider sonuçlarını etkileyecek satın almalar veya satışlar söz konusu olabilir. Ticari konular da bunlar olma olasılığı var. Bir de yakın çevrenizde olan ilişkileriniz daha çok gündeminizde olacak. Bir kuzeniniz, bir kardeşleriniz olabilir. Onların işleri, onlarla aranızdaki bağların derecesinde bazı değişiklikler olabilir. Yeniden bir bağlılık, hani güçlü bir bağlılık da olabilir. Fakat oradaki süreçleri yeniden gözden geçirmek için yeni bir fırsat olur. Araçla ilgili de yenilik, bir değişim süreci de bekleyebilirsiniz. Bu arada medya ile ilgilenen, yazılı sözlü işlerle uğraşan eğer bir akrepseniz burası da önemli ölçüde gelişmeler sağlayabilir. Evet yaylar ve yükselen burcu yay olan dostlar, yeni ay para evinizde kazançlarınızı büyüten bir yeni ay olma olasılığı var. Çünkü Jüpiter'den de destek alıyorsunuz. Özellikle maddi konulardaki finansal gelişmeleri oldukça etkileyecek bir süreç. Bilhassa yükselen burcu yay olanlar gelirlerinizde, giderlerinizde, harcamalarınızda, gelir dağılımlarınızda aslında diyelim bir yenilik olabilir. Bunlar işe bir yatırım, işte bir büyüme veya aile içindeki potansiyellerde bazı denge değişimleri diyelim. Mesela aile şirketi var, ortak bir bütçe var. Burada bazı yenilikler olma ihtimali var. Finansal konular oldukça önemli olacak. Bazı önceden alınmış paralar, borçlar gibi konular varsa eğer gündeminizde bunları kapatma yoluna gidebilirsiniz. Özellikle 7 Ocağı kadar olan süreçte ne yapın? Mesela eş ve ortaklı işler yürüten yaylar mesela bazı şeyleri tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Bazı ortaklı işlere girme sürecinde olan bir yaysanız toplu bir paraya ihtiyaç duyulabilir. Aile içindeki kişilere başvurabilirsiniz. Oğlaklar, tabii ki yükselen burcu oğlak olanlar yeni ayın sahibisiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. Bu hayatınızın en önemli yeni ayı olabilir. Hele ki 23 Aralık günü ve yakınlarında doğmuş bir oğlaksanız başlı başına hayatınızın yeniden bir sayfası aslında açılıyor. Yeni bir döneme başlıyorsunuz. Çok önemli bir süreci geride bırakıyorsunuz. Çünkü Oğlak Burcu'ndan geçen Plüton'un artık son demleri, son zamanlarındayız. Artık şurada birkaç ay sonra
Kova burcuna geçecek. Evet, tekrar Oğlak'a gelecek ama siz Oğlaklar için gerçekten önemli bir devri kapatan bir yeni ay olacak. Önemli kararlar alıyorsunuz. Özellikle yükselen burcu Oğlak olan dostlar gerçekten çok ciddi süreçler yaşamış. Bilhassa yakinen tanıdığım dostlarım, çok yakinen takip ettiğim danışanlarımın arasında da hayatınıza yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Evlilikler, iş ortaklıkları, taşınmalar, yer değişiklikleri, kariyer hayatında, iş hayatında önemli yenilikler, başlangıçlar sizleri bekliyor sevgili oğlaklar. Evet, kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar, 12. evinizde bir yeni ay. Bu da aslında arka planda çalışan, geride bıraktığınız, bizi yormuş, böyle kafamızı darmadağın etmiş konulara bir sünger çekme yeni ayı diyebiliriz. Geri planda olan ve yeni filizlenen tüm konular hayatımızdaki karanlıkta bıraktığımız, aslında belki de dönmek istemediğimiz konuları kapatıyoruz. Sağlıkla ilgili konularda yeni gelişmeler sağlayacak bu bize. Vizyonunuzu çok daha ileriye taşıyacak yeni fikirler, oluşumlar, kararlar, projeler gibi konuları düşünme süreci, düşünme evresindesiniz. Sağlıkla ilgili de bir takım dönüşümler, gelişmeler olabilir. Bir takım gelişmeleri takip edeceğiniz sağlığınızla ilgili bu arada olabilir. Bunlar tabii iş kanalıyla da olma ihtimali var ama daha çok tabii Satürn'ün de burcunuzdan geçmesiyle süren konuları bir tamamlama sürecine giriyorsunuz. Geride bıraktığınız süreç sizin için tamamen kapanmış bir sayfa olacak. Özellikle 7 Ocak'tan itibaren, çünkü 7 Ocak'taki yeni ay belirleyici olacak. Sizin kararlarınıza son noktayı koyacak süreç olacak. Evet, son burcumuz balık burçları. Değerli balıklar, sizin için olumlu bir yeni ay. Dostlar, arkadaşlar çevrenizde yeni ayın oluştuğu alanda da yeni tanışmalar gelir. Yeni bazı ortamlara girebilirsiniz. Yeni tanışmalarla birlikte de yaşamınızda önemli bazı kazançlar ya da kazançlarınızı ilgilendiren alanda da yeni iş projeleri olabilir. Belki kazançlarınızı farklı alanlara kaydıracak kişiler hayatınıza dahil olabilir. Çünkü sonuç olarak Jüpiter para evinize geçti ve orada bir cesaret yükleyecek açıkçası siz balık burçlarına. Kendinizle ilgili de şöyle söyleyeyim, ortaklı işler veya eşle ilgili bir takım yenilikler, gelişmeler bekleyebilirsiniz. Çünkü o alana kardeş ve yakın çevrenizle olan bağlarınıza ve oradaki kişilerin de aslında hayatlarına dokunacak bir yeni ay. Sizden daha çok sizin sosyal çevrenizi ilgilendiren bir yeni ay olacak. Çok direkt size etki etmeyebilir ama sosyal hayatınız, arkadaşlarınız ve girdiğiniz ortamlarda çok daha dikkat çekiyorsunuz, çok daha parlıyorsunuz ve ağzınızdan çıkacak her söz çok önemli olabilir ve çok önemsenebilirsiniz sevgili balıklar. Evet sevgili dostlar, böyle bir yeni ay süreci bizleri bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve her gün günlük yorumlarımla bu yapmış olduğum yeni ay yorumların altına dolduracak da tavsiyelerim var. Her gün beni izlemeyi de takip etmeyi de devam edin. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.